huzurlarınızdayız. Sizler de buyurun gelin yayınımıza. İpek nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Siz nasılsınız? Bodrum nasıl? Hava nasıl Teşekkür. orada? Nem var mı? Denizlere giriyor musun? Sabah mı giriyorsun? Ne zaman giriyorsun? Bazen giriyorum. Sabahları tabii. Öğleden sonra çok sıcak burası tabii tahmin ettiğin gibi. Yani 38-40 derecede evden çıkmıyorum aslında. Air condition'ın altında oturuyorum. Sabah erken bir de akşamları dışarı çıkılabilir. Artık maalesef eskiden böyle değildi buralar. Bundan 8-10 sene evvel klima açmazdık. Hiçbir yaz klima açmazdık yani. Şimdi klimasız oturulmuyor gündüzleri. Senin oralar da sıcak. Vallahi ben Kıbrıs'taydım. 55 dereceydi. Çok Of. anormal ötesi sıcaktı. Gerçekten çok sıcaktı. Hayır, burası o kadar sıcak değil. Yani Çınarcık o kadar sıcak değil. Ee, Yani ne bileyim hava esiyor akşam 6'dan sonra ama artık biliyorsun ki yaz da bitiyor. Eylül'den sonra artık kışa hazırlanacağız. Ne çabuk geldi geçti değil mi yaz? Ne çabuk Evet. geldi geçti. Hayatlar öyle. Hayatlar Ya bu çok arada hiç çabuk geçiyor. sormadım sana. Yayının dışında bir şey. Hiç daha önce de konuşmadık ama e, Güllü olayını konuşmak ister miydin bugün mesela? Dün konuştuk onu. Dün Kimle konuştuk. konuştun? Dün kim Arzu'yla konuştuk. Arzu'yla Ya konuştuk. ya E, gördün. evet, Adalet şaşmıyor. Adalet şaşmıyor. doğru. Özel abonelerim burada. Flavia Rocha Brezilya'dan hoş geldiniz Flavia. Leyla bacım canımın içi. Lale Lale Arzu 9 burada. Hoş geldiniz Lale Hanım. Süreyya Diker Hanım burada. Onu da gördüm. Hoş geldiniz Süreyya Diker Hanım. Özel abonelerim hoş geldiniz. Ve moderatörüm Banu da burada. Banu nasılsın? Teşekkürler Banu Kabaş. Peki Arzu başlayalım. Arzu değil İpek Başlayalım. ben İpek. İpek. Dün Arzu ile yaptım. E, Teşekkür aklıma ederim Banu. Ee, aklıma aklın e, orada kaldı. aklım dünde kaldı. Peki dün Bodrum'da muhteşem gece bir eğlence vardı. Senin çok sevdiğin şarkıcı Demet Akalın Bodrum'u yıktı geçti. Sahnede bir Sefo'yla, rapçi Sefo'yla şarkı söyledi. Bir Lebebel C5'le şarkı söyledi. Aynı sahneye ayrı ayrı ikisiyle de çıktı dün gece. Ve müthiş eğlendirdi Bodrumluları. Ben hakikaten fotoğrafları falan görünce inandım, videoları görünce inandım. Ya ikisi de çok önemli. Sefo'da LBB, Bel C5 de çok önemli rapçiler. Hiç şimdiye kadar aynı sahneye çıkmamışlardı. Tabii bu Demet Akalın'ın hatırı, Demet Akalın'ın isteği, kıramadılar onu. E, Orada olmak ister miydin? İstemez miyim? Demet Akalın'ı ben Kıbrıs'tayken gördüm. Bayıldım. Hiç eski yani. Demet Akalın yaş aldıkça gençleşiyor. Çok enteresan. Bir defa boğa kadını son derece kendine özgüveni olan, işinde çok başarılı, muvaffak, bir o kadar da gerçekten kararlı ve istikrarlı. Demet Akalın'ın tabii ki Bodrum'da konserinde olmak isterdim. İnan Evet. isterdim. Çünkü gerçekten diyorum ya benimle aynı jenerasyon olmasına rağmen bu muhteşem enerji, muhteşem güzelliği ve böyle inanılmaz performansı ve başarısı beni aklımı yerinden oynatıyor. Ben Kıbrıs'ta gördüm kendisini. Bir defa çok aşırı zayıfladı. Kilo verdi. Demet bundan 2 sene önce daha kiloluydu. Özgüveni arttı Demet'in kendine. Harika bir şey çıkarttı. Bu Sefo ile olan olayı da öyle. Şimdi diyecekler ki ya uzun yıllar Demet oturdu da Sefo ile olan durumundan dolayı patladı. Ama ben de diyorum ki boğa kadını her zaman inanılmaz çakraları açık. Şans enerjisi tamamen tepelerde olan bir boğa gruptur. Yani boğa burcu toprakların en üstünüdür. Parayı çağırır, enerjiyi çağırır. Hayatı boyunca o boğanın ona verdiği şans kapıları mucizelerle gelir. Demek de bunlardan faydalandı. Başka bir burç olsaydı olmazdı. İnan buna. Başka bir burç içerseydi bu kadar şanslı olmazdı.
Ben buna inanıyorum. Boğa burcu olduğuna oturup kalkıp dua etsin. Bir boğa kadını olarak Demet Akalın'ı çok beğeniyorum bir defa. Ailede konumunu ayrı beğeniyorum. Gerçekten beğeniyorum. Bu azmini beğeniyorum. Parayı da sever Boğa burcu. Ama dün çok isterdim Bodrum'da olmayı. Çok enteresan görmedim ama Sefo'yla yaptı dediniz. Peki Evet, ikisi de Sefo'yla. aynı şeyi mi çekti? Yani öbürü kimdi? Öbürü Le, de bu Hav Hav şarkısıyla tanıdı herkes onu. Lebel 5 mi öyle bir şey? Evet, Level 5, Level Hı. C5. İkisiyle de stüdyoya girip şarkı yapmıştı Demet Akalın. Sefo'yla 2025'te e, Yerinde Dur şarkısını yapmıştı ve çok beğenilmişti. Level C5'le de bu sene yaptı. Beni Unutma şarkısını yaptı. O da çok tuttu, çok beğenildi. Ve ikisiyle de ortak program yaptı. Ayrı ayrı çıktı ikisiyle de ama aynı sahneye çıktı. Birlikte olan hitlerini, şarkılarını beraber söyledi ikisiyle de ayrı ayrı. Kendi şarkılarını söyledi. Onlar da kendi şarkılarını söyledi. Böyle çok güzel bir eğlence gecesi yaşandı Bodrum'da dün gece. Ne güzel anlattın Demet Akalın'ı. Evet, Çok severim onu ben. Gerçekten seviyorum. Bak bunca insan tanıyorum şu sanat camiasından. Hepsini tanıdım. Yani gerçekten hepsini tanıdım. Şimdi şu an aklıma geliyor. Kime enerjim istediyse onunla tanışmak istedim. Ama uçak, ama sokak, ama kuaför. Ay bir Demet Akalın'la gerçekten tanışamadım biliyor musun? Çok enteresan. Bir tek ve benim ruh ikizim o. Aslında beni anlatıyor. öyle mi? Gerçekten. Tabii aynı jenerasyonuz. İşimize odaklanmamız, işimizdeki başarı, bazen duraksama, toplum içerisinden yok olma ama bir an ansızın tekrar kendini topluma yeniden kazandırma mesleğinle maddiyata, parayı sevme, lüksü sevme, yaşantıyı sevme. Bak bize Dubai'den ayakkabılarımızı ve çantalarımızı getiren kız aynı kız Demet'le bana. Demet ne alıyorsa ben bilmiyorum bak kız bana diyor. Aa diyor aynısını Demet aldı. Bu ayakkabının diyor aynısını Demet aldı diyor. İnanamıyorum. Nasıl olur diyorum ya yalan söyleme ben almak için yapma bunu bana diyorum. Vallahi diyor bu kadar olmaz. Ben bunu Burç'a bağladım biliyor musun? Bendeki olan her şey onda da varmış. Sen Ya, duymuşsundur o kızı. Ebru diye bir kız var ya Dubai'ye ya, gidiyor. Bu Sacit Aslan'ın erkek kardeşinin nişanlısı mı desem işte karısı mı neyse. Ondan sonra o getiriyor bize. Hep aynı şeyi söylüyor. Hep aynı şey. Demet ne aldıysa senden. O yüzden o kadar görmek istedim, gördüm ama yanına gidemedim. Niye diyeceksin? Hakikaten ben de böyle halktan birisiyim ama ben de televizyonda 20 küsur yıl televizyonda program yaptım. Bırak da biraz öyle şeylik olsun yani gidemiyorum öyle yanlarına. Sizinle tanışabilir miyim? Yok ben İpek falan kendimi kemküm tanıştırayım falan yapamıyorum. İşte bu konuda hakikaten yapamıyorum. Kendimi çekiyorum. Oysa ne var ki git yanına kim olduğunu söyle. Daha önce beni beğenmişsiniz Demet Hanım. Televizyonda program yaparken Anılcan'a sormuşsunuz diye. Sor. Ne var bunda yani? Soramıyorum. Çekingenliğim var bu konuda benim de. yani peki, peki sevgili İpek, peki bu Benim yap. arada sizlerden bir arkadaştan gelen bir yorumu okumak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Son zamanlarda eleştiri yorumları alıyoruz, her zaman alıyoruz da çok fazla böyle sinirlenip içini bana döken, bana öfkelenen, bana kızan arkadaşlar oluyor. Onların yanında böyle yorumlar almak da biraz moral veriyor. Sayın Bilal Özcan, izleyicilerin görüşlerine sabırla ve saygıyla değer verdiğiniz için size içtenlikle teşekkür ederim. Bu yaklaşımınız ne kadar saygın, adil ve profesyonel bir insan olduğunuzu gösteriyor. Programınızı bilgiyle, dikkatle ver. Her yönü, pardon bir saniye, her yönü titizlikle değerlendirerek en iyi şekilde sunduğunuza hepimiz şahit oluyoruz. Programı yönetme ve sunma tarzınız gerçekten takdire şayan. İzleyicilere onların düşüncelerini sayfa değiştiriyorum.
Neden? Ve saygılı bir iletişim ortamına verdiğiniz önem açıkça görülüyor. Samimiyetiniz, pozitif enerjiniz ve profesyonelliğiniz sayesinde izleyiciler için değerli ve keyifle takip edilen bir program hazırlıyorsunuz. Bunun için size gönülden teşekkür ediyoruz. Sağlık, huzur, mutluluk ve başarılarla dolu uzun bir ömür diliyorum. Her zaman başarılı olun, yolunuz açık olsun. Sabah S090. Teşekkür ederim Sabah S090. Son zamanlarda antilerden kaynaklandığını tahmin ettiğim olumsuz eleştiriye saygımız her zaman var ama hakarete varan sözler okuyorum ve tabii ki bu üzüyor insanı. Bunu önlemenin bir yolu yok. Çünkü kötü insan kötü insandır. Kötü insanın yapacaklarını engelleyemezsiniz. Yani hele böyle platformlarda yazacaklarını engelleyemezsiniz. Bazılarını siliyorum, bazılarını da silmiyorum. Herkes okusun, görsün de istediklerim oluyor. Dediğim gibi eleştirinin her türlüsü saygım var. Eleştirinin her türlüsü başımın üzerinde. Ama hakaret tatsız oluyor. Hakareti hiçbirimiz... Yani evde kocasına kızıyor kadın. Belli bir problemi var, bir sıkıntısı var hayatta. Bana öyle şeyler yazıyor ki arkadaşlar, yani hiç konumuzla alakası olmayan yönlerden beni vurmaya çalışıyor. Onu yazdığı zaman rahatlıyor herhalde o hanım. Çok da fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum. Böylelerinin hakikaten tedaviye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum yani. Lafa girişi hakaretle başlıyor. Neyse, çok da canınızı sıkmak istemiyorum. Peki bu konuda bir şey söylemek ister misin İpek? Hakaret dünyanın en kötü şeysi. Yani mesela az önce de burada moderatörler gördü mü, yukarıda birisi yazdı bize. Kötü bir şey yazdı. Sizi Öyle bölmek mi? istemediğim için müdahale etmek istemedim. Ama moderatörler neredesiniz? Görmediniz mi yazıyı? O yüzden dolayı rica ediyorum. Takipte olun. Bizi takip edeceğinize alttan yazanları takip edin. Anladınız mı? Bana da neler yazıyorlar. Linçliyorlar beni. Sanki ben Afra'yı tutuyormuşum gibi. Mertçiler beni linçliyor. Hatta bunların içerisinde danışanlarımdan 2 tanesiyle dün yollarımı ayırdım akşam. Yapma İsim ya. vermeyeceğim, sonra size söyleyeceğim. Ekran arkasında şu anda yayın sonrası size kim olduğunu söyleyeceğim. Kadın bir anda bana bir tepki gösterdi. Yok efendim, sen niye öyle diyorsun? Aa, bu kadar hayat sanki Afra ile Mert'in üzerine kurulu. Hiçbirimizin derdi tasası yok. Çocuğu yok. Sıkıntımız yok. Hepimizin problemi var. Yani hayat onların üzerine kurulmadı. Biz şurada program yaparken tabii ki Bilal abi onları çıkarıyor, biz de onları işliyoruz. Ama bu demek değildir ki bana hakaret edip önce bir WhatsApp'tan yazdı bana. Danışanım olduğu için numaram var. Sonra dedim ki ya neden yazdıklarını sildin? Niye sildin yazdıklarını? Hay korkma dedim, merak etme, ben yapmam böyle bir medeniyetsizlik yani. Bunu kalkıp da YouTube'da Bilal abinin programında anlatabilecek kadar kendi fikrimi anlatırım. Sana bunu yapmam, yanlış yapıyorsun dedim. Tüm mesajlarını silmiş korkudan. Ondan sonracığıma hiç gerek yok. Neymiş efendim? Yeni bir program varmış, bilmiyorum. Ben buradakilere sorayım bakayım doğru mu? Çünkü ben tek başına bir insanım. Köpeğime soracak halim yok. Bir program varmış. Seninle bütün konuşmalarını anında siliyormuş. Bilemiyorum. Bir türlü şeyler var. Bir türlü programlar, türlü uygulamalar var. Linçlendim. Yani ben Afra'yı da severim, Mert'i de severim. Bu nereden nereye geldi? Bu kadar linçlenmenin bir manası yok. Ne gereği var? Ya bunun Hadi için kalp kırılır konulara mı ya? devam. Hadi konulara devam edelim. Ozan Akbaba ben çok beğeniyorum. Her bakımdan oyunculuğunu da çok beğeniyorum. Aile babalığını da çok beğeniyorum. Uzakşehir dizisinin başrol oyuncusu, eşi Buket Hanım'ın doğum gününü yaptığı bir paylaşımla kutladı. Ve milyonlara da eşinin bu doğum günü kutlamasını paylaştı milyonlarla da. İyi ki sen yazdı Buket Hanım için, çocuğunun annesi için. Sana şunu sormak istiyorum. Şimdi mesela Ozan Akbaba örneğinde çok Uzakşehir dizisiyle müthiş bir başarıyı yakaladı. Zaten altyapısı var, yıllardır zirveyi zorluyor. İkinci rollerde oynuyor. Zaman zaman
küçük küçük kafasını çıkarıyor, başrollerde oynuyor ama bir türlü patlayamıyordu. Uzakşehir'le patladı. Hak ettiği şöhrete kavuştu. Hem reklamlarda kapışılıyor hem işte dizinin reytingleri 15 ve bunu sağlayan oyunculardan biri. Ama bugüne kadar tek bir skandalını, tek bir olumsuz haberini, ailesinde bir huzursuzluğun hiçbir şeyini görmedik. Ya bunu sağlamak, bunu dengelemek. Sen aynı zamanda iyi bir psikologsun. Çok zor olmamalı mı? Dışarıdan bu kadar çok hayran baskısı, kadın ilgisi varken ne yapıyordur da kendisini? Öncelikle bir aile terbiyesi var mutlaka. Bir inancı var. Genlerden gelen, anne babadan gelen. Kesinlikle. Anlatsana. Kesinlikle. Anlatsana. Nasıl yapıyordur bunu? Yani şimdi bunu derken dış etkenlere karşı, özellikle de çok ünlü, yakışıklı işte ama bu adam evli, dışarıdakiler buna hani yanaşıyor da bu uzak tutuyor. Onu mu soruyorsunuz bana? Yoksa Ya her bakımdan dört dörtlük bir adam gibi karısına tapan bir yaşamayı, adam. Ben karısına karısını tapan seven. bir adam. Tapıyor. Ben gurur duyuyorum. Aile görgüsü tabii ki en önemli ve aynı zamanda etik değerlerinin yüksek olması ve aynı zamanda gerçekten bu bir karakter meselesidir. Karakterinin oturmuş ve sağlam olması. Bu her erkekte olmaz. Yani genelde erkeklerin yarısında mevcut, yarısında değil. Yarısında narsist ve egolu erkekler vardır. Boş gurur, boş karakter. Toplum içerisinde kendini bir şey zannederler. Aslında hiçbir şey değillerdir. Bir de bu tarz erkekler var. Ama ben baktığım zaman ben gurur duyuyorum. Şöyle güzel bir aile tablosu, eşine olan saygı, sevgi ve aynı zamanda inanç, güven ve sadakat. Zaten evliliği ayakta tutan faktör de bu. Psikolog olarak değil. Ben şimdi baktığım zaman hayatta enerji dengesine bakıyorum. Kadınla erkeğin enerjisi eğer mevcutsa, birbirlerini tamamlayıp da mutlularsa burada kadının da fonksiyonu var. Burada sadece ben erkeğe 100 puan veremem. Kadının da mutlaka bir fonksiyonu var bu evlilik içerisinde. Haza bir beyefendi, bir adam, saygın, ne bileyim işte yani oturmuş karakterli ve aynı zamanda da dürüst. Ama herkese şanslı. Kadın da şanslı. Açık konuşayım. Çünkü herkese bu şans gülmez Bilal abi. Herkese gülmez yani bu şans. Buket Hanım Kadın da da hem çok şanslı iyi orada. bir anne. Allah ayırmasın, mutlu etsin bir ömür boyu bunları. Amin. Buket Hanım da hem çok iyi bir anne hem çok iyi bir iş kadını. Sinemacı o da. O da Ya sinemacı. Yönetmen, yapımcı, senarist. O da birçok projeyi hayata geçiren çok çalışkan bir sinemacı, dizi işiyle uğraşıyor. Birbirlerini destekliyorlar. Aynı meslekten ikisi de. Ama mesela Mardin'e gidiyor. Türkiye'nin öbür ucu, Uzakşehir dizisi orada çekiliyor. Aylarca birbirlerini görmüyorlar. Telefonla konuşuyorlar. Ama son derece uyumlu bir çift olarak hayatlarını sürdürebiliyorlar. Güven de çok önemli değil mi? sadakat. Sadakat, güven de Sadakat, çok. saygı, güven. Bakın evlilik parantez açıyorum. Güven, sadakat, saygı. En önemlisi bu. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki sevgi olmadan olmaz. O başlarında geliyor zaten ama o evlilik sevgiyle başlar ama sadakat, güven ve saygıyla devam eder. Bunlardan bir tanesi yok olsun o evlilik dengesi alabora olur. Ben bunları birebir danışanlarımdan biliyorum. Çok aşığız diyor. Ama birbirimize saygımız yok. Ben diyor eşimi dövüyorum diyor bana. Mesela geçen gün. Olur mu öyle şey dedim. Ne kadar saçma dedim. Bunu nasıl o zaman dengeliyorsunuz? Bu evlilik nasıl ayakta kalıyor? Birbirimizden vazgeçemiyoruz diyor. Ya bana saçma geldi bu. Şu an onunla ilgili çalışma yapıyorum inan bir haftadan beri. Yani evli olup da saygı bitmiş, ne bileyim işte adam aldatıyor seni, aldatmış. Ondan sonra Metezori dönmüş karısının yanına. O mecburen Metezori işte parası bitmiştir, işi bitmiştir. Menfaati vardır dönmüştür. Nereye kadar gider bu tarz bir evlilik? Onu da ya Rabbim yani Allah bilsin. Öyle söyleyeyim ama üzülüyorum bunları duydukça. Çünkü neden diyeceksiniz? Sadakat ve özgüven ve özür dilerim sadakat ve güven nasıl ki evliliğin temeli ise nasıl ki imzaları attığımızda iyi gününde kötü gününde diye imza atıp sonra da ne kadar
kötü bir şey değil mi? Uzun bir süre sonra boşanmak, o yuvayı sonlandırmak ve aynı zamanda yaşadığın her şeyi bir anda sıfıra indirgemek. Bana çok üzücü geliyor ya evliliklerin bitmesi. Belki diyeceksiniz ki evlenmek normal ama boşanmak da bu kadar normal. Bence boşanacağını bile bile kimse evlenmez. Ama böyle bir evliliği duyunca insan gurur duyuyor. Böyle bir adamla gurur duyuyor. Hakikaten çok Evet. güzel bir konuyu ele almışsın bugün. Yok bana böyle parmağınla işte Türkiye'de böyle bir iki tane numune evlilik gösterebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi başka evlilikler de var böyle bir iki tane. O E, kadar. Fazla halkın gösteremez. isim verme. Halkın çok güzel, benzersiz, hakikaten çok iyi giden evlilik diye bildiği. Ama mesela onlardan bir tanesini ben çok yakından biliyorum, çok iyi biliyorum. Çünkü bir süre o ilişkiyle ilgili bir ihbar gelmişti bize. Erkekle ilgili ve onu takip etmiştik. Birkaç gün takip ettik. Muhabirlerimiz takip ettiler ve inanılmaz şeylere şahit olduk. O erkeğin eşini aldatmasıyla ilgili. İsim vermiyorum, kim olduğunu söylemiyorum ama herkesin düzgün bir evlilik olarak bildiği bir çift. Şimdi Ozan Akbaba'da hiç öyle bir şey görmedik. Hiç öyle bir şeye şahit olmadık. Olsa mutlaka kulağımıza gelir, bir şekilde o bize ulaşır o bilgi. O yüzden kendisini hakikaten tebrik ediyorum, kutluyorum. Peki, bu konuyu sonra başka gün yine konuşuruz bir şekilde. Aman Allah Döneriz. nazardan saklasın diyeyim son. Şu kem göze çok inan. Mutsuz evliliği olan ya da böyle gıptayla bakılan durumlarda mutlaka bir nazar gelir. Allah esirgesin, Allah korusun. Bir ömür boyu Allah mutlu korusun. olsun. Allah korusun. Bu arada bu dizi, Uzakşehir dizisi, Kanal D'nin bu rekortmen dizisi, reytingler 15-16 civarında geliyor. Son olarak İtalya ve Kolombiya'da satın alındı ve yayınlanıyor. Her iki ülkede de reytingler tavan yapıyor arkadaşlar. Uzakşehir etkisi Avrupa'dan Latin Amerika'ya ulaştı diye vermiş Hürriyet gazetesi. İtalya'da 3 Haziran'da Far Away adıyla gösterime girdi Kanal 5'te. Kolombiya'da da İtalya'da 1.920.000 seyirci, %22.9 ortalama ile önemli bir başarı elde etmiş bu son hafta. Kolombiya'da geçtiğimiz hafta İspanyolca bir isim koymuşlar haliyle. Ciudad Lejana adıyla ilk kez ekrana gelen yapım %50.2 izleyici payı ve 4 reyting elde ederek gündüz kuşağındaki en güçlü açılışa imza attı. Mesela Kolombiya'da her gün yayınlıyorlar. Nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Kolombiya'da 45 dakikaya kırpıyorlar diziyi. Normalde bütün dünyada diziler 45-50 dakika en fazla. Yarım saat de oluyor. 45 dakikaya kırpıyorlar diziyi. Her gün yayınlıyorlar. Her gün yayınlıyorlar. Haftada 5 gün, hafta içi. Kolombiya'da da büyük başarı elde etmiş. Uzakşehir yurt dışına satılmaya devam ediyor. Peki, başka bir konuya geçeceğiz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde de çekimler başlıyormuş. Eylül'de yayına girecek şekilde hazırlanıyorlar. Başka bir Manifest'le ilgili, Manifest grubuyla ilgili, Kızlar Manifest dans ve şarkı söyleyen, sahnede çok sevilen grubumuz, bu şeyin kurucusu, bu manifestin kurucusu Tolga Akış, kızlar Eylül ayında ortak evlerini kapatacaklar diye bir açıklama yaptı. Kurulduklarından beri bütün kızlar aynı evde kalıyorlar, ortak evde kalıyorlar. Öyle olmasını uygun gördü. İşte kavga gürültü olmasın, kaynaşsınlar, arkadaşlık olsun, birbirlerinin yüzüne karşı konuşsunlar, ne konuşacaklarsa birbirlerine destek olsunlar ki kaynaşsınlar, sahne üzerinde de bu devam etsin diye. Artık alıştılar ve İstanbul'da herkes kendi evini tutacak durumda, kendi evine çıkacak durumda ve artık o dostluğu, arkadaşlığı pekiştirdik. Eylül'de ayrılacaklar, ortak ev kapanacak ve işler için Londra'ya gideceğiz demişti.
Londra'ya gideceğiz diye bir açıklama yaptı Tolga Akış. Bu Londra'ya taşınıyorlar, Londra'ya yerleşecekler diye algılandı. Eylül ayında İstanbul'daki ev kapatılacak, grup üyeleri Londra'ya taşınacak diye algılandı. Şimdi ben Tolga Akış'ın buradaki açıklamasını bir okuyayım önce. İlk açıklamasını. Eylül ayında kızların ortak evini kapatıyoruz. Zaten plan ilk yıl ortak bir alan yaratmaktı. Ama Eylül'de farklı bir yerde ortak bir evimiz açılıyor. Londra. Hem Wembley öncesi ilk önemli adımımızı atacağız. Wembley'de kızlar konser verecekler Ekim ayında. Wembley derken Wembley stadyumu algılanmasın. Stadyum çünkü kocaman 70-80-100 bin kişilik. Bu Wembley spor tesisleri içinde bir sahne herhalde, yani bir salon. Ve Wembley öncesi ilk önemli adımımızı atacağız. Hem de fırsatta oraya gelecek global hazırlıklarımızı gerçekleştireceğiz. Küresel bir yapım şirketiyle anlaşmak üzereyiz. Her şeyin başı hayal etmek ve çalışmak. Yakında yeni bir dönem başlıyor. Şimdi bunu böyle söyleyince artık Londra'ya yerleşecekler. Orada ortak bir ev açacağız diyor ya, algılandı. İşte sizin ne çabuk poponuz kalktı, Türkiye'yi mi terk ediyorsunuz, şudur budur filan falan. Ama nasıl linçlediler, kızları nasıl linçlediler. Bunun üzerine adam bir açıklama daha yaptı, onu da okumam lazım. Tolga Akış, Manifest'in kurucusu. Manifest hakikaten çok güzel bir uygulama, fikir, çok güzel bir projeydi ve harika gerçekleşti. Dünyada bu kadar hızlı bir şekilde böyle bir başarıyla gerçekleşen bir kuruluş, kurum, artık ne dersiniz adına, bir grup organizasyonu, kurumu çok nadirdir. Belki de yoktur. Dün iyi niyetle yaptığım açıklamanın farklı yerlere çekildiğini görünce yeni bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Manifestin Londra'ya taşınması söz konusu değil. İstanbul'daki ortak evi tüm üyeler kendi bireysel yaşam alanlarını yarattığı için kapatıyoruz. Londra global çalışmaları ve işbirliklerini başlatacağımız ve sürdüreceğimiz bir lokasyon olacak. Gideceğiz, konserimizi gerçekleştirip Türkiye'ye döneceğiz. Ülkemiz, her şeyimiz, buradan temelli ayrılmak gibi bir düşüncemiz yok. Nasıl buluyorsun manifesti ve hedefini? Valla Manifest'teki Hilal'i çok seviyorum. Bir de bir kız daha var, Lina galiba. Onu da çok seviyorum. Diğer kızları çok fazla açıkçası incelemedim. Fikirleri geçen gün Instagram'da kıyafetlerini eleştiren bir konuşma vardı. Önemli bir gazeteci. Onlarla ilgili bir eleştiride bulunmuştu. Bunlar biraz uç noktada kızlar. Yani bilmiyorum Bilal abi. Benim jenerasyonuma fikirleri ters gelebilir. O yüzden yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Benim benimsediğim bir görüş, benim benimsediğim bir hayat tarzı değil. Sadece ve sadece bana hitap etmiyor. Şarkıları da hitap etmiyor. O yüzden bu konuyla ilgili pek yorum yapamayacağım açıkçası. Evet, gençlik çok seviyor onları, gençler. Genç kızlar da çok seviyorlar. Tabii bu giyim tarzları, Evet, sahnedeki eleştiriyorum onu. sahnedeki kıyafetler filan, onların hepsi Tolga Akış'ın seçimi. Onları ortaya çıkaran, onları işte onlarla ilgili her şeye karar veren, sahne üstü ve sahne arkası, aileleriyle konuşup aileleriyle tek tek ailelerini ikna eden, onlardan onay alan, her şeyleri bu Tolga Akış, kurucusu, onları yarışmayla yüzlerce kızın arasından tek tek seçen de o. Duyduğuma göre onlarla yaptığı sözleşme gereği onlara konserlerden bir pay vermiyor. Çok büyük paralar kazanıyorlar artık. Turneye falan çıkıyorlar, biliyorsun. Her yer tıklım tıklım. Her birine 200 bin lira maaş verdiğini, aylık verdiğini duydum. Bu konuda Tolga Akış, yanlışım varsa bağlanıp arayıp düzeltebilir. Bana gelen bilgi bu şekilde. Yani bir konserden bir sanatçı çok daha fazla para kazanabilir tabii, ama bunlar 7 kişi bir arada ve bir sürü de çalışan var. Artık Tolga Akış onu nasıl bölüyor, nasıl yapıyorsa her birine her ay 200 bin lira maaş veriyor.
E, Bence 5 yıldan da aşağı yapmamıştır her biriyle sözleşmeyi. Yola çıkarken çünkü yapımcının da kendisini garantiye alması lazım. Uzun vadeli anlaşma yapar. Yani şimdiden çok fazla ileriye dönük bir şey söylenemez ama şu anda harika gidiyorlar. O kıyafetleri de artık mümkün olduğu kadar eleştiri çok geldiği için mesela bir ara iyice adam, Tolga Akış'a söylüyorum adam diye, ipin ucunu kaçırmıştı. Kızlara sahnede külot falan giydiriyordu. Yani altında kızların bazı yerlerde böyle şey gözüküyordu. Yani bayağı popo kısımları falan ortaya çıkıyordu neredeyse. Ama o kadar çok eleştiri falan aldı ve devlet de müdahale etti biliyorsun. Yani açık saçık giyimlerinden dolayı hukuken de takibe alındılar. Soruşturma açıldı. Hatta bir ceza da aldılar. Şimdi şort giydiriyor altlarına mesela. İç çamaşırı, külot değil, şort giydiriyor. Yani etek havalandığı zaman da altta bir şort var. Yani dansçı havasında, dansçı edasında Evet, çekilmiş olayı ama baştan bende bu olay antipati yarattı. O yüzden bu konuda şey olamıyorum ya. Hilal'i seviyorum. Çok dobra bir kız. Kişilik, karakter olarak, başarı olarak bana farklı geliyor. Ama grup olarak baktığım zaman bu biraz çok çabuk, bakın. Hayatta hep böyle olmuştur. Çok çabuk parlayan şeyler, ışıldayan şeyler fos diye balon gibi söner. Bu lafımı unutmayın. evet. Peki, peki. Şimdi biz onlara yine de başarı dileyelim. Yolları Evet, açık olsun. Yolları açık olsun. Evet. aynen Şöyle bir öyle. bakıyorum. Muhteşem genç Şöyle, nesile muhteşem örnek demiş Filiz. hangi konuda? Ha, bir şey, Hangi konuda manifest. söyledin Filiz? Hangi konuda? Benimle o zaman hemfikir değilsin. Çünkü ben çok benimsemiyorum onların kıyafet üsluplarını, tarzlarını. Bana yanlış geliyor. Kötü örnek oluyor yeni gençliğe. Anlatabiliyor muyum? Ben Bağdat Caddesi'ndeydim 2 gün önce. Yürürken bunların grubuna benzeyen bir kız gördüm. Yani çok affedersiniz, şort muydu, iç çamaşır mıydı anlayamadım. Sonra kızıma sordum. Kızım bana dedi ki, anneciğim herkes böyle giyiniyor, manifestten esinlendiler dedi. Orada durdum. Çünkü bana kötü örnektir bu, iyi bir şey değil. Küçük kızlara da kötü örnek. Evet, Kötü örnek. aynen öyle. Kötü örnek. Geçen gün ben böyle bir giyimi eleştirirken bana Arzu dedi ki sen dedi hiç bilmiyor musun dedi. Kızlar her yerde öyle geziyorlar dedi. Evet Yani tamam, öyle. yazlık yerlerde gezebilirler. Bağdat Caddesi'nde de evet gezebilirler. Orada kendilerini çok özgür hissediyor. Özellikle genç kızlar. Olabilir ama yani biraz da fren yapmasını bilmek lazım. Yani biraz da ne bileyim ben, başkalarının da Kinaye içeriyor demiş çevreyi de Filiz Hanım. Kinaye içeriyor. Başarılı olsunlar da örnek olsalar daha önemli. Tabii bence de örnek olmak lazım. Hareketlerinle, kılığınla, kıyafetinle, davranışlarınla, özel hayatınla. Bu yani ergenlerin çok izlendiği bir grup diye, izlediği bir grup diye manifesti ayakta tutup da alkışlayacak bir halim yok. Ben o kıyafetleri gördüm. Bana uymuyor. Ben biraz zihniyet olarak geri kafalı bir kadınım. Gerçekten uymuyor. Öyleyim. Yani ne kadar modern görünsem de bana uymuyor. O tarz kıyafetlerle topluma kötü bir örnek. Tabii ki iyi olsunlar. Ben de isterim. Çünkü onlar genç. Anlatabiliyor muyum? Ama iyi örnek olsunlar. Yönlendirmek lazım ya bunları. Yani yapımcılarının, yönetmenlerinin düzgün yönlendirmesi lazım. O kıyafet tarzları hiç bana biraz antipatik de geldi bunlar. Açık konuşuyorum. Kendi fikrimi söylüyorum ben. Peki, dün Melike Şahin'in konseri vardı İstanbul'da, Harbiye'de, Açık Hava Tiyatrosu'nda. Melike Şahin hamile, 7 aylık Gördüm. zannedersem ve son konserlerini veriyor. Ağustos'un 15'inde bir konser daha verip ondan sonra sahneye bir süre ara verecek. Doğum gerçekleştirecek çünkü yakında. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç de oradaydı. En öndeydi onlar. Ve yine en önde Hazal Kaya vardı. Bir başka oyuncu Hazal Kaya. Aralarında 2 kişi ya da 3 kişi oturuyordu
Hazal Kaya ile Bergüzar Korel Halit Ergenç çifti arasında. Selamlaşmadılar, birbirlerine selam vermediler. Onlar oysa ki aynı bir dönem aynı menajerlik şirketinde üyeydi. İkisi de aynı ajansa, üçü de aynı ajansa kayıtlıydı. Birbirlerine selam vermediler. Hiçbir şey olmasa ikisi oyuncular, yani meslektaşlar. Garip geldi bana. Sana bilmiyorum, nasıl, ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun? Selamlaşmamaları. Garip gelmiyor bana artık. Her şey çok normal geliyor. Her şey. Her şey çok normal geliyor. Bir bakıyorsun ayrılıyorlar. 2 gün sonra arkadaş olmuşlar. Çocuklar için tatile gidenler mi dersin? Bir bakıyorum ayrılık değil de sevgililer ayrılmışlar. Birbirlerinin eşleriyle, sevgilileriyle tanıştırıyorlar. Kafam karışıyor artık. İnsanları olduğu gibi kabul etmekten başka bir çare bulamadım. Bana göre artık her şey normal geliyor. Bunları duydukça. Bak, bir arkadaşıma sormuştum. Bergüzar Korel'le eşini iyi tanıyan bir arkadaşına, gazeteci arkadaşıma sormuştum. Cevap mail yollamış. Bir dönem diyor, 2022 yılında TikTok fenomeni Mükremin Gezgin vardı. Evet, vardı. Doğum yaptığını iddia eden Mükremin Gezgin LGBT erkek, kadın gibi geziyor. Doğum yaptığını iddia eden bir video paylaşmıştı Mükremin Gezgin. Bergüzar Korel ve gazeteci Ayşe Arman paylaşımların uygunsuz olduğunu savunmuştu. Ve bu konuda paylaşımlar yapmışlardı onlar da. Hazal Kaya ise Mükremin'e sahip çıkarak doğrudan Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'ı hedef aldı. İki ünlü isim paylaşımların uygunsuz olduğunu savundu. Bir çocuk annesi Hazal Kaya ise Gezgin'e tepki gösteren Korel ve Arman'ı hedef aldı diye haberlerde konu oldu, bu ana haber bültenlerinde. Hazal Kaya demiş ki, bu sizlerin ikisi için, Bergüzar Korel ile Ayşe Arman için sizin bu tepkinizi anlayamıyorum. Bu adamın, Mükremin Gezgin'in başına bir şey gelirse sorumluluğu almaya hazır mısınız? Siz onu linçleyerek kamuoyunun, toplumun önüne atıyorsunuz demiş Hazal Kaya. Ya başına bir şey gelse, böyle bir gerginlik olmuş Bergüzar Korel'le arasında. Bak, oraya dayanıyor demek ki. Arkadaşıma teşekkür ediyorum bu bilgiden dolayı. Yani ama selam vermeden olur mu? Allah'ın selamı ya. Şimdi yani Merhaba Mükremin'le diyeceksin. onu mukayese edemem yani. Mükremin dersini zaten aldı. Cezaevinde yattı bu olay yüzünden. Yattı. Çıktı. Demek ki insanlar aldıkları cezayla uslanıyor ve normali buluyorlar. Şu anda inanılmaz normal bir hayat içerisinde. İnsanları tiye almıyor. Gayet ciddi yayınlar yapıyor sosyal medyada. O kayınbabam deyip o poposunu sallıyordu falan. Hiç öyle değil. Evet, hamile rolleri yapıyordu. Karnına top koyuyordu, hamile yapıyordu kendine. Doğru. Ama akıllandı. Çirkin şeyler bunlar. Bunlar yanlış Çok şeyler. çirkin paylaşımlar. Topluma hep yine bir kötü örnekti Mükremin'in. Ama Tabii. Mükremin akıllanmış, dersini almış yani. Evet, cezayı da almış, akıllanmış. Peki. Cezayı aldıktan sonra akıllandı. Gaga Bulut gibi aynı. Evet. Evet. Şimdi şeyi soracağım sana. Kıvanç Tatlıtuğ'la ilgili bir gelişme oldu bugün. Sabahleyin TV8'de Televizyon 8 TV8'de sabahleyin yayınlanan magazin programında gazeteci Mehmet Üstündağ Kıvanç Tatlıtuğ'la ilgili bir haber verdi. Dedi ki, Kıvanç Tatlıtuğ aynı zamanda Kıvanç Tatlıtuğ iyi bir şef oldu. Londra'da bu işin okulunu okudu. Mutfak şefi Ne kadar oldu. güzel. Evet, bir dijital platform için hazırlanacak gezi ve gastronomi programıyla farklı ülkeleri ziyaret edecek, dünyayı gezecek, oranın yerel lezzetlerini ve kültürünü anlatacak, tanıtacak, dijital platformda, ekranlarda sunuculuk yapacak, program sunuculuğu yapacak. Tabii ki çok güzel bir para almıştır.
diziden bölüm başına ne alıyorsa onun daha iyisini almıştır. Anlaşmasını yapmış ve yakında bu proje çekimler başlayacakmış. Kıvanç Tatlıtuğ'un hayranları, fanları da buna karşı çıktılar. Ya dediler, ne kadar iyi oyuncusun, ne kadar iyi aktörsün. Ondan sonra oynadığı, bugüne kadar çektiği filmleri, dizileri, rolleri sayıyorlar. Senin yerin kamera önü, aktörlük. Sen niye sunuculuk yapıyorsun diye eleştiriyorlar kendisini. Katılıyor musun bu eleştirilere? Yani hayır, katılmıyorum çünkü o onu istedi. Onun enerjisi onu istediği için o nasıl mutluysa o onun hayatı, kendi kararını kendi vermiş. Bence çok da güzel bir şey yapmış. Harika bir şey yapmış. Ne alakası var canım? Yok efendim, sunuculuğu bıraktın da buraya yöneldin. Bugün ben astrolojiyi bırakırım. Başka bir meslek bulurum kendime, daha hoşnut olabileceğim. Ona kayabilirim. Ne var bunda? Yani yanlış düşünüyorlar. O onunla mutluysa onunla özdeşleşmiştir zaten. Kendi kararını da Ya kendi verecektir. yani Ne güzel, şimdi gezecek, tabii eğlenecek. anladım. Gezecek, eğlenecek. Bunun e, bunun sebebi de bence şu. Kıvanç Tatlıtuğ dizi ortamına, dizi dünyasına, reytinglere güvenemiyor, ısınamıyor ve üzüldü, çok üzüldü. En son 2022 ile 2024 yılları arasında Türkiye'nin en önemli kadın oyuncusu, en önemli kadın oyuncularından Serenay Sarıkaya ile Aile dizisini yaptı. Çok masraflı, hiçbir masraftan kaçınmadılar yapım ekibi. Öyle bir şahane dizi çektiler. Senaryo da çok güzeldi. Ama bir türlü reytingde istenen patlamayı yapamadı. Hele ikinci yıl dizi iki reytinglere kadar düştü. Yani hiç 14'leri, 11'leri onu bile göremedi. 9'u bile göremedi. Galiba birkaç hafta 8 oldu ilk sene reyting. O da totalde zaten 5'in üzerine çıkamadı. ABD, Kıvanç Tatlıtuğ'un kendi kesiminde iyi reyting oldu. Ve çekiniyor, istemiyor, korkuyor. Yine böyle bir hayal kırıklığı yaşarım ve 2 senemi harcarım diziye ama hayal kırıklığı yaşarım. Tamam, parasını alıyor ama burada dediğin gibi mutlu olacak. Eğlenerek yapacak, çekecek. Onun getirdiği... Fakat sana başka bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Seyircilerimiz dünya üzerinde, bizde de belgesel kanallarında o kadar çok benzer program var ki şu Kıvanç'ın yapacağı. Mutfak, yemek, ülke ülke geziyorlar. Ülkelerin, Anadolu'yu geziyorlar. Şehirlerin mutfağı, ülke geziyorlar. Mesela Ayhan Sicimoğlu'nun programını hiçbir programa değişmem. Kıvanç da yapsa değişmem. Ayhan Kesinlikle. Bir hanımefendi yapıyor, Belma diye. Sabahları Belma Evet, diye bir kadın yapıyor. Biliyorum. Rahmetli Belma'nın da çok Defne güzel. Samyeli. Defne Samyeli. Ya, Ay, Defne yani Samyeli diyorum. Bak, tövbe tövbe. Enerji kötü oldu. Dur. Defne Joy. şimdi Nereden geldi Defne Samyeli? Defne Joy. Tövbe estağfurullah. Defne Joy. Yaşayan kadını Defne Joy. öldürdün ha. Defne Joy. Yani Ayhan Sicimoğlu harika yapıyor, nefis yapıyor. Yani Uzak Doğu'ya götürüyor, İtalya'da, Fransa'da ve şarkı da söylüyor filan bazen. Ya. Hikayeler anlatıyor, kahkahalar atıyor, bize de kahkaha attırıyor. Şimdi biraz sonra başlayacak mesela, yayın bitsin ineceğim, seyredeceğim. Hastasıyım diyor, onun böyle bir lafı da var. Hastasıyım diyor, bir şeyi anlatıyor filan. Hastasıyım diyor, çok yani şimdi yapılmayan bir şey değil ki Kıvanç'ın yapacağı. Ama işte Kıvanç başka diyebilirler. O sunacak, o anlatacak, onun yakışıklılığı falan. Ya. Yani bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Bence iyi bir projede görsek dizide daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama sen destekliyorsun yani. Ben destekliyorum. Şimdi benim 2 tane arkadaşım vardı. Bunlar Bodrum'da yaşıyorlardı. Uzun yıllardan beri Bodrum'dalardı. İkisi de çok muvaffak ve başarılı ve sanatkar. Hatta sen de tanırsın. Dizilerde oynayan bir çocuk var. Burak Hakkı diye. Duydun mu? Duymaz mıyım? Tabii. Kız kardeşi var. Eski Bali'ye Burak. yerleşti. Senem Hakkı. Biliyorum. Dün onlarla konuştuk. Burak çok,
böyle. Böyle saatler, yani 2-3 saat telefondaydık inan. Dedim ki niye gittiniz ya buradan oraya? Öyle mutlu olacağımızı düşündük. Ben insanların fikirlerine saygı duyuyorum. Gerçekten Kıvanç böyle mutlu olacaksa, ki olacak, emin ol olacak. Çok da onun için keyifli olacak. Belki adamın doğum haritasına bakmadım, burcuna bakmadım. Belki gezmeyi, macerayı, yeni insanlarla tanışmayı, izlenilmeyi, belki o medyatik enerjisini bu programla birlikte pekiştirecek. Kimsenin kaderini bilemeyiz. Herkes kendi kaderini kendi yaratır. Kız arkadaşlarım da Bali'ye yerleştiler. Sordum. Ne yapıyorsunuz orada dedim, yani Bodrum gibi bir yerde yaşarken o fakir ülkede ne işiniz var dedim. Biz diyorlar burada hobilerimizi yapıyoruz, resim çiziyoruz, meditasyon yapıyoruz, yürüyüş yapıyoruz, motosikletimiz var. Bana uzun ömürlü olmanın yollarını, yöntemlerini anlattılar. Herkes nasıl mutluysa öyle yapsın. Onlar öyle kararı verdi, öyle. Kıvanç da inan çok daha iyi yerlere gelebilir. Buna inan. Kıvanç'ta o performansı görüyorum ben. Bali'de böyle kertenkeleler evlere giriyor. Bunları hiç anlatmazlar. Bali'de böyle sinekler evlere giriyor. Hiç anlatmazlar bunları. Hep Bali'nin güzelliklerini anlatırlar. Bali'de nemden duramazsın. Bali'de aşı yaptırmazsan hastalanabilirsin. Aşı yaptırıyorlar Bali'de. Aşı yaptırmazsan oradaki bulaşıcı hastalıklar, sineklerden geçen hastalıklar falan sana burada Ben bilmiyorum Türkiye'de, bunları. Bodrum'da, Marmaris'te böyle kertenkeleler eve girer mi? İşte ben bahçede yaşıyorum. Bahçe katı evimde. Kertenkeleyi bir yaz boyunca bir kere duvarda, dışarıda ya görürüm ya görmem. Bali'de evlere giriyorlar. Anlatmazlar bunları. Ülkemde ülkem. Toprağımda toprağım. Ne işin var Bali'de? Özenti bunlar ya. Bir kere git tatil için. Tatil için git, 10 gün tatil yap. Yani Bilal Ama abi, yoga yerleşmek... dünyanın her yerinde yapılır. Yoga yapıyoruz dedi. Yoga dünyanın her yerinde yapılabilir. Anlatabiliyor muyum? Bak, onları mutlu eden şudur. Şimdi Biz burada geldi çok arkadaş. kaos var ya çevremizde. Sosyal medyaya girdiğin zaman o tutuklandı, bu gözaltına alındı, o tutuklandı, o uyuşturucu testi, bu uyuşturucu testi falan yoruyor bunları insanları. O cinayet, bu cinayet, o FETÖ'cü Evet. yakalandı, şu oldu, bu oldu. Bunlar insanları yoruyorlar. O kazalar, trafik kazaları falan. Ee, buradaki yaşamın hızlı akması bizi biraz fazla yoruyor. Onun için oraya gidince hiç bunlarla ilişkileri kalmıyor. Sosyal medyaya da girmiyorlar herhalde. Kendilerini daha böyle sağlıklı hissettiklerini düşünüyorlar ama ben Yalnız Bilal zannetmiyorum. Pişman abicim, Bilal olanlar abicim. çoktur. Bilal abicim çok ucuzmuş. Ne anlattı bana biliyor musun? Türkiye'den dedi, buraya dedi, gelmeye kalksa dışarıdan birisi bu kadar masraf. Bana taktiği öğrettiler. İşte uçak biletini al, şöyle al, böyle al, aktarmalı gel. Hayatım boyunca ben ruhum, boğa burcuyum. Ben öyle aktarmalar bana göre işler değil. Ben vaktini beklerim, param varsa giderim. Ne işim var benim 30 saatlik uçuşta 55 yaşında? Dedim ki ne yapıyorsunuz dedim. Restorana gitmişler 5 kişi. Ne etler, ne şaraplar açtırmışlar. Bir ücret gelmiş 5 kişi ama Bali'nin en lüks restoranı. 4.000 TL. Anladım. Yani ama işte bir restoran yemek için falan da Tamam da bilmiyorum. Ben fakir bir ülke mi burası? Ben bilmiyorum. Ben Bali'ye gitmedim biliyor musun? Tayland'a gittim. Ama fakir bir ülke mi burası? Nedir yani buradaki? yo değil yani Jakarta falan güzel yerler. E, fakat tatil olayı cezbediyor. O sınırsız eğlence, sabahlara kadar dans, şu bu filan cezbediyor. Kimse kimseye karışmıyor. Özellikle turistler çok rahat. Neyse, Bali'den çıktık şimdi. Peki, Ama öyledir Bilal abi her Bali zaman. Bak senin için ne yazmışlar? Bilal Bey merhaba, ne? size bir yakışıklılık gelmiş yüzünüze. Çok aydınlık, canlı duruyor. Canımsın benim. Hep öyledir o. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederiz. ederim. Evet, şimdi arkadaşlar, evet, e, bir yorum var. Ben bunu dün ayırmışım. Niye ayırdım? Bir okuyayım madem ayırdım. Mert'le ilgili bir yorum. İnsan inan hiç kimseyi kırmaz. Kimseye hata yapmaz.
her zaman neşeli ve gülümseyen kendi halinde biridir. Mert Ramazan Demir. Çevresindeki herkes onu çok sever ve sayar. Kendine farklı bir kişilik ve duruş oluşturmuştur. Bu yüzden onun farklılığından rahatsız olan pek çok düşmanı olur. Ama şunu bil ki sorun onda değil, sorun kendini ondan aşağı gören ve çokça kıskananlardandır. O paylaşımları onun için yapıyorlar, haksızlar. Yani burada Mert'le ilgili antileri konuşmuştuk da böyle bir yorum yazmıştı bir arkadaş önceki gün. Şimdi okuyabildim. Peki, şimdi Afra Saraçoğlu'nun biz yayına girerken bir paylaşımı vardı. Lale Hanım da biraz evvel Afra yeni paylaşım yapmış diye haberini verdi. Özel abonem Lale Hanım. Şimdi o paylaşım, o fotoğrafı göstermek istiyorum. Sana da yayına girerken atmıştım bu fotoğrafı ama görmeyenler için Afra'nın böyle bir fotoğrafı arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'nun. Afra Saraçoğlu hayranlarını mutlu ediyor. Sağ olsun. Hasret bırakmıyor son zamanlarda paylaşımlarla. Peki bu fotoğrafla ilgili düşüncen nedir? Buradaki Afra'yı bana anlatsana. Yani saçlarını böyle bilerek mi mesela dağınık gibi bırakmış? Yani ya düşünceli bir ibare yaratmış orada. Düşünceli. Pardon. Düşünceli mi? Düşünceli. Yani yüzündeki o masum ifade. Yani ben bunu Afra'nın yüzünde Şimdi ben onu analiz ediyorum. Bir şey söyleyeyim ondan sonra. Tamam. Normal yani İstanbul'da normal günlük hayatının içinde bizim gazetecilerle falan konuşurken yolda Nagi'yi gezdirirken falan gördüğümüz Afra suratı değil bu. Afra yüzü değil. Burada bambaşka bir yüz var sanki. Sanki Afra'da böyle birkaç tane değişik yüz var. Yani değiştirebiliyor görüntüsünü gibi. Bu farklı bir kadın gibi. Bir İtalyan kadın burada. Bir İspanyol kadın. Yani bizim klasik saçlarını arkadan toplayan, boncuk boncuk gözleri olan Afra değil bu. Başka bir şey. Lütfen şimdi seni dinliyorum. Şimdi baktığım zaman Afra'da bir özgüven yüksekliği var. Bir özgüven zaten tavandı. Daha tavanın tavanı olmuş. Düşünceli yalnız. Gülüyor ama bir şey düşünüyor orada. Ne düşündüğünü bilemiyorum. Aslında orada bir anlam taşıyan bir bakış var. Bir anlam ama o size göre değişebilir, bana göre değişebilir. Mesela Lale Arzu'ya göre daha başka farklı olabilir. Anlatabiliyor muyum? Mesela Lale Hanım mutlu yazdı Lale Hanım. Mutlu dediniz değil mi Lale Hanım? Pardon, evet. Evet yani hem düşünceli hem tavrı farklı hem aynı zamanda şöyle bir ruh halinde bir eski ruh hali yok. Çıkmış o moddan başka bir moda girmiş anlatabiliyor muyum? Ama o canlı o böyle cıvıl cıvıl olan Afra biraz matlaşmış fark etmediniz mi? Bakın orada bir mana var. Düşünün. Bak şu hareket beden dilidir. Bak bu beden dili bu. Bu düşünce. Yani karşı tarafı düşünce bir şeyler düşünüyor burada. Ne düşündüğü ya da bize öyle izah etmeye çalışıyor. Acaba ne düşünüyor bilmiyorum. Bu bir PR çalışması mı diyor? Halkı kandırdık mı diyor? Poyraz yok oldu gitti diyor hayatımdan. Oradan bir şeyler çıkarıyorum ben. Peki bu fotoğraf selfie mi yoksa karşısında birisi mi çekiyor? Kendisini mi çekiyor yoksa birisi mi çekiyor onu? Selfie değil. Lale Arzu gülüyor ama ruhu ne düşünüyor, ne hissediyor bilemeyiz diyor. Lale Arzu özel abonem ne hissediyorum? Selfie değil mi diyorsun? Karşı taraftan birisi çekiyor bu. Kesinlikle selfie değil. Karşıdan birisi çekiyor. Arkada da bir aile yemek yiyor. Kahvaltı gibi sanki. Evet başka birisi çekiyor onu. Karşısında birisi var o çekiyor. Selfie öyle olmaz. Birisi çekmiş onu. Tabii biri çekmiş. Herkes aynı şeyi söylüyor. Selfie öyle olmaz şimdi. Selfie yaparken bir defa ekrana bakarsın.
Ayarlarsın, şöyle de bir poz verirsin, yaparsın. Ama o bakış o selfie'ye uygun bir bakış değil. Tamamen cephesinde ve karşısında birisi onu çekiyor. Başkası çekmiş onu. Kızlar saçlarını böyle gözlerini yarı yarıya kadar kapatacak şekilde ne zaman böyle dağınık bırakırlar? Bunu bilerek yapmış. Tabii orada Bir de kafam karışık. Kafam karışık diyor. Anlamıyor musunuz? Kafam karışık. Bak saçlarını atmış buraya. Şimdi ben de böyle yayına girsem, bunları atsam, gözüm kapatsam, tırnağımı da şöyle yapsam, bütün buradan izleyicileriniz İpek Hanım bugün çok mutsuz, ne düşünüyor diyeceklerdi. He. Ne düşün? İstese kulağının arkasına atabilirdi Tabii saçlarını ki canım. çoğu zaman Tabii öyle canım. atar. Tabii. Tabii. Ki çoğu zaman öyle atar yani insan. Değil mi? Tabii. Yani düşünceli bir hali var ve ben düşünüyorum. Onun Kafam düşündüğünü karışık diyor. Düşünüyorum diyor. Bu kafamdaki adamı belki de nasıl atacağım diyor. Ne bileyim yani, aklıma bin bir türlü şey geliyor. gamzesini de gösteriyor. Gamzesini de yapıyor. Gamzesini de yapıyor. Kendisine bir güzellik, bir şirinlik de veriyor orada. Gamzeli bir yanağını hafif böyle ağzını Çok hafif güzel bir gamzeli de kız. yapıyor. Çok güzel bir kız. Çok güzel. Çok. Güzel Vallahi değil mi? çok güzel bir kız. Taş bebek gibi Bilal Kuzeni abi. Selen, kuzeni Selen Antalya'da, annesi Akçay'da, oralarda da olabilir. Tatilde tabii ki. Biri vardır yanında diyor Lale Arzu. Allah onu bir Bitmeyen an önce o tatil. düşüncelerinden mahrum etsin. O düşüncelerini düşünemesin. İnşallah varsa öyle bir sıkıntısı Safra'nın, Allah bir an önce düze çıkartsın onu. Gerçekten çıkartsın. Vikya diyor ki ha 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 P'yi mi nasıl atacağım diye düşünüyor acaba. Yani Anladım. Benim dediğim gibi aynı şeyi düşünüyorum Vikya ile, aynı. Demin ben söyledim aynı Vikya bunu. aynı. Yani mutlu olsun ya. Afra Saraçoğlu mutlu Mutlu olsun. olsun ya, Mert Ramazan vallahi da çok Demir'den de tatlı kız. O hak etmez mutsuzluğu. Gerçekten çok tatlı kız, aklı başında kız, düzgün kız. Afra düzgün kız. Yani inşallah bir sıkıntısı yoktur. Varsa da ona buradan gerçekten dua edeceğim yayın bittikten sonra. Allah onu o sıkıntısından kurtarsın inşallah. İnşallah. Şu resmi bir kere daha göstereceğim. Göster bakalım. Saçları da normale dönmüş değil mi? Yani saçlarını biraz kısaltmıştı filan. Kendi saçları değil mi bu İpek? Kendi saçı, gölge var üstünde saçın. Yalnız çenede operasyon var ya. Bu çenede J-line var çenede. Jevline bunu daha evvel de söylemiştik de Bilmiyorum onu. bize Gamzesi bazı doğal J-line var. Tırnaklarına evet, bayıldım. Rengini çok güzel seçmiş. Böyle ne bileyim, masum, temiz yüzlü bir genç kız. Ben bunda bir şey göremiyorum ama tatlı kız yani. Öyle söyleyeyim. Düşünce var burada. Düpedüz bize aslında oradan bir not veriyor. Çözün bakalım beni diyor. Bir şey var, çözün diyor. Bizim yorum yapmamız için çekilmiş bir resim o. Anlatabiliyor muyum? Biz yorum Lale yapalım. Arzu diyor ki Lale Hanım diyor ki bu aralar vakit bol galiba. Tırnaklarıyla çok oynuyor. Hep renk değiştiriyor. Bu aralar vakti bol galiba diyor. Katılıyorum. Hayır Seviyor canım. tırnaklarıyla renk değiştirmeyi seviyor. Tırnaklarına bakım yaptırmayı çok seviyor. Evet. Saçı da var. Saçında da var bir şeyler. Photoshop Çok yapıyor demiş bakımlı bir. Sevda Gün. Tabii herkes yapıyor Photoshop'u ama kızı ben normalde gerçek doğal resimlerini incelediğimde doğal bir güzel kız. Aslında burada yanlış yapmış bu jawline'lar, dokunuşlar falan. Yani yapmasa da olurmuş. Çünkü baktığımda doğal, temiz, saf bir güzelliği var. O yüzden yapmasa da olurdu yani, onu demek istiyorum. Evet. Ama şey olmadı yani böyle sırıtan filan diyebileceğimiz bir değişiklik yok yüzünde. Yani Hepsi yaptırıyor ona artık. yakışmış. Ona yakışmış. Bir de bir şey söyleyeceğim. Daha sportif olmuş. Anladınız mı? Yani böyle daha
fresh görünüyor. Eskiden öyle değil. Biraz daha klasik bir tarzdı Afra. Bu saçlarına bir stiller vermiş. Hali falan şekli değişmiş. Evet. Ben de beğendim. Yo beğendim. Ben de Bu Afra beğendim. çok iyi. Gayet Yani güzel, eleştirilecek bir yanı yok yani. evet. Şimdi Afra Saraçoğlu'yla ilgili herkesin merak ettiği şey proje. Çok senaryo birikmiş arkadaşlar. Hem kendi adresinde hem menajerinde bir sürü senaryo, bir sürü dosya birikmiş. Reklam görüşmeleri de menajeriyle gelen reklam tekliflerini de menajeri değerlendiriyor. Bakalım yeni sezona da bir şey kalmadı. Eli kulağında. Bunlar son tatiller artık. Neler yapacak Mert Ramazan Demir. Peki. İpekciğim çok teşekkür ederim yayınıma Rica ederim, katıldığın için. Bir estağfurullah, saat ne demek. doldurdum. Yarın Onur'la mı berabersiniz? Yarın Cuma Onur'la görüşürüz beraberiz. o zaman. Yarın Şimdiden söyleyeyim. Cuma günü buradayım. Bu arada Selen Cuma. diye izleyenlerinizden birisi sormuş. Selen'cim ben yayını bölmemek adına cevap veremedim. Evet, doğum haritası için doğum tarihi, gün, ayı ve aynı zamanda doğum saati lazım. Yükselen burcun lazım. Anlatabiliyor muyum? Bunlar lazım, o kadar. Başka bir şey lazım değil. Zaten iletişime geçebilirsin. Bu arada ulaşmak için İpek_Astro ya da İpek Ünlü Koç yazın. Instagram adresim ya da Facebook adresimden bana özelden ulaşabilirsiniz. Kocaman öpüyorum hepinizi. Leyla ablam, canım. Teşekkür ederiz. Sağ Çok ol Leyla teşekkür ablam. ederiz. Çok teşekkür ederiz hepinize. Bizi izlediğiniz için dostlar. Sevgiler. Görüşmek üzere. İpekciğim sevgiler.